Merhabalar sevgili Oğlak ve yükselen burcu Oğlak, Ay ve Stellium Oğlaklar'da dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Oğlak burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir? Kule kartıyla başladık arkadaşlar. Bakalım burada bir dönüşüm var. Hayatında bir şeyler mi bitecek yoksa bir şeyler mi dönüşecek derken asa altılısı geldi. Burada gerçekten çok önemli değişimler, dönüşümler olacak sevgili Oğlak burcu hayatında. Bu önümüzdeki 6 haftalık süreç Ağustos ayının 6'sına en geç 16'sına kadar olan süreç hayatında bir şeyler bir anda yıkılacak. Fakat bu yıkılım hani böyle dünya başıma yıkıldı anlamında değil. Sanki sen bir şeyleri net bir şekilde karar veriyorsun ve bu vermiş olduğun karar senin için çok sağlıklı bir karar. Seni gerçekten özgürlüğe götürebilecek bir karardan bahsediyor ve bu günün sonunda sana başarıya getiriyor olacak. Hani böyle yüzdüm kuyruğuna geldim deriz ya arkadaşlar. Bakın 16 kule kartı da 16 ile 16 yani 16'dır kule kartının da numarası. Şimdi bakın Ağustos ayının 6'sı ve 16'sına kadar olan süreç. Kötü alışkanlıkların varsa bunlardan kurtulabilirsin. Res çekmen gerekip de res çekemediğin konular, durumlar, kişiler varsa bunları bir res çekebilirsin. Başlatmak istediğin yeter artık deyip de bir türlü başlatamadığın bir şeyler varsa orada artık sesini çıkartıp başlatabilirsin. Sanki sen burada uzun süredir kapalı kaldığın bir kulenin içinden çıkıyorsun Oğlak Burcu. Ve bu zaten senin uzun süredir kırman gereken bir şeymiş. Diyor ki artık kilitlerini kırıyorsun. O kuleden atman gereken kişiler neyse onları atacaksın. Kapalı olduğun kule, seni huzursuz eden durumlar, olaylar neyse artık oradan bir çıkıyorsun ve özgürleşiyorsun diyor. Asa altılısı yani bu yapacağın etki neyse herkesin hayatında hani örnek vermeye çalışıyorum kartların doğrultusunda. Herkesin bireysel hayatında bu farklılık gösterecektir. Bu bir işe girmek de olabilir, bir projeye başlamak da olabilir. Uzun süredir seni kapatan, seni hapseden bir durumdan bahseder ve der ki artık bir şeylerin zamanı senin için geldi. Yani yüzdün kuyruğuna geldin gerçekten sevgili Oğlak Burcu. Çok çok güzel çünkü Oğlaklar gerçekten çok çekti demek istemiyorum ama çok ağır sınavlar atlattılar arkadaşlar. Hani şu an buraya kadar geldiysen seni ayrıyetten bir tebrik etmek istiyorum sevgili Oğlak Burcu. Para kralı, bakın artık yani hani bir sağlamlık geliyor arkadaşlar Oğlak Burcu. Para kralı mı, para kraliçesi mi oluyorsun diyorum. Dilerim öyle de olsun. Oğlak Burcu'na para yakışır arkadaşlar. Oğlak Burcu'na saygınlık yakışır. Oğlak Burcu'na kaliteli olan her şey yakışır diyelim. Burada kaybetmiş olduğun saygınlık varsa, geri planda durduğun konular varsa, ne yaparsam yapayım, ne kadar çabalarsam çabalayayım, ne kadar çalışırsam çalışayım, bir türlü kendimi gösteremediğim dediğin konular varsa artık burada bir sağlamlık vardır, saygınlık kazanmak vardır, maddi gelirlerinin artması vardır ve ayrıyetten kendini göstermek vardır Oğlak Burcu. Bu çok güzel. Yani böyle yeniden hani o kaybetmiş olduğum belki şan, ün, o saygınlık ya her anlamdan alın bunu arkadaşlar. Yani artık diyor ki bak görünür olmaya başlıyorsun. Bir şeylerin zamanı geldi. Gözün aydın diyor sevgili Oğlak Burcu. Gayet güzel gidiyoruz bakalım. Şimdi buna rağmen etrafında yine dönen bazı şeyler olacak. Yani birileri yine seni özellikle bu önümüzdeki 7 haftalık süre içerisinde işte 22 Temmuz ve sonrası için sayabilirsin. Her ne kadar sen burada bir şeyleri res çeksen de ve az evvel anlattığım şeyleri hayatına tezahür edecek olsan da yani akış senin için bu şekilde enerji akışı herkesin bireysel olarak kendi süreçlerinde farklılık gösterir. O yüzden mesela vade verirken de şimdi zaman kavramı diye bir şey yok. Hani öğrenmemiz gereken şeyi öğrenmiyorsak eğer aynı olaylar tekrar kendisini yeniler. Belki ufacık bir ses çıkartmaktır mesela o kilidi kırmak. Neyse bu. Burada şöyle bir durum var. Bu hani sen bak etrafında yine bir şeyler oluyor.
Etrafında, yaşadığın ülkede, oturduğun alanda, çevrede birileri yine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yine seni uğraştırmak istiyor. Ama ben burada şunu aldım. Sen ayrıyetten çok güzel bir olgunluk kazanmışsın. Herkes birbirine taş atarken, herkes birbirine çomak atarken ya da herkes bir şeylere çomak sokmak isterken sen burada bir meditasyon halindesin. Çok da fazla önemsemiyorsun açıkçası. Kendi kendinesin, kaynağa güveniyorsun, Rabbine güveniyorsun. Tam bir teslimiyet halindesin. Mücadele ediyorsun ama en çok o kendi içindeki iç huzura kavuşabilmek için verdiğin bir mücadeleden bahsediyor. Bakalım devam edelim, ne gelecek diyelim. Kariyer hayatınla ilgili yeni bir başlangıç var. Özellikle yeteneklerini gösterebileceğin, kendini ortaya koyabileceğin, hatta acemice başlayabileceğin bir işte bile usta olma noktasına gelmek var. Yaratıcı tarafın çok artacak. Yani böyle hani bir şeyler icat etme, bir şeyler bulma, denenmeyeni deneme noktasında da oldukça şanslı olacaksın. Ve burada gerçekten acemice başlayabileceğin bir işte profesyonel olma haline gelme ihtimalin çok yüksek. Ya da yanına bir ortak edineceksin. Geçmişte almış olduğun eğitimlerin varsa, kariyer hayatınla ilgili tecrübelerin varsa sanki bunları tek bir yerde toparlıyorsun. Ve ayrıyetten yanına ortak ya da ortaklar da alıyorsun. Fakat bu ortaklar dediğim hadi anlaşma yaptık, birlikte iş yapıyoruz. Evet o şekilde ama sana hani senin fikrinde, senin yeteneğinde sana denk olabilecek, senin yaratım tarafına ya da o üretkenlik tarafına destek sağlayabilecek bireyler ya da tek bir kişi de hayatına dahil olacak diyor. Ve burada artık cesaret göstereceksin. Daha önce cesaret edemediğin şeylere bir cesaret etmek var. Gerçekten o kilidi açmak, kabuğunu kırmak var sevgili Oğlak Burcu. Yani akışla akan enerjiler Oğlaklar için bu şekilde. Pek tabii ki her zaman söylüyorum. Herkesin bireysel olarak süreçleri farklılık gösterir. Yani bazı, şimdi ben niyetimi kimler için aldığımı söylüyorum zaten. Yani normal insanlar için niyetimi alıyorum arkadaşlar. Şimdi böyle bir durum var. Bir de burada arkadaşlar Boğa, Başak, Oğlak ve Yay burcu. Hanımefendi, beyefendi bu kişilerden gelecek olan destekler söz konusu. Bu burçlara sahip güneşi veya yükseleni, bu kişilerle ortaklık yapma, seyahat etme, farklı bir şeyler deneme noktasında başarılı olacaksın. Artık burada senin için hayallerine uzanan bir yol var ve burada sergileyeceğin başarı doğrultusunda ektiğin şeyleri tatlı tatlı biçiyor olacaksın. Fakat bu biçmeyi yaparken bir anda bir şeyleri toplamıyorsun. Yani hani sanki bir şeyler ekmişsin, kendini yetiştirmişsin, eğitim almışsın, iş tecrübelerin her şey. Şu ana kadar getirdiğin her şeyi bir düşün. Üzerine ekstra bir şeyler katıyorsun. Yani onları daha da çok yeşertiyorsun, suluyorsun, can veriyorsun. Hayatına her şeyden önce bir can suyu gelecek diyor. Ve burada hayalini kurduğun, ulaşamadığın, hani ben bu bataklıktan bir türlü, yani bu kart geldiği zaman direkt bataklık derim yani. Şimdi burada o bataklıktan bir türlü çıkamadığın bataklık düşün. Ve geçmen gereken bir karşı taraf var. Karşı taraf var. Ama sen burada okulda, yani dünya okulunda aşman gereken bir sınavı zaten aşmışsın. Vermen gereken bir sınavı zaten vermişsin. Dediğim gibi belki bu bir şeylere ses çıkartmak olabilir. Belki halletmen gereken evraklı bir işin olabilir kendi sürecinle ilgili. Ya da çözmen gereken bir bağımlılığın, nefsi olarak halletmen gereken bir durum da olabilir. Ama neticede ben burada buraya denk gelen arkadaşlarım için bir yükselme aldım arkadaşlar Oğlaklarda. Ve artık diyor ki hani o bataklıktan sen geçeceksin. O bataklıktan geçmek için bataklığın içinden gitmene hiç gerek yok. Senin bu gerçekleştirmiş olduğun eylemlerin ya da belki yaptığın bir hayır, yaptığın bir iyilik, bir fark ediş, bir uyanış neyse sana zaten senin dışında başka kimsenin göremeyeceği bir köprü oluşturuyor. Söylemek istediği şey bu ve çok güzel gidiyoruz şu an arkadaşlar. Hatta karıştıralım, yani 2 kart geldi. Demek ki bir kez daha karıştırmamız gerekiyor. Aziz, yani burada inançlarınla ilgili maneviyatının yükselmesi, inancının artması, bir olgunluk. Arkadaşlar bakın pek çoğunuz özellikle şu ana kadar işte başkasının işinde çalıştıysan Oğlak Burcu, hani kendi işini yapıyorsan sorun yok ama kendi işini kurmaya başlayabilirsin. İşte bir muhasebeci, bir mali müşavir, bununla anlaşmaya başlayabilirsin. Kendi şirketini kurmaya başlayabilirsin. Hali hazırda kendi şirketin, kendi işin varsa bunları büyütmek adına güzel etkiler altında olabilirsin.
Ve burada ben seni daha da bir çalışkan, daha da bir maneviyatı kuvvetli, geleneklere, göreneklere, kurallara uyan bir yapıya geçtiğini görüyorum açıkçası ve bu çok güzel bir şey. Aynı zamanda o bir olgunluk var. Yani kaynak ile bağlantın çok artacak ve burada artık kaderini yaşamaya başladığını, hak ettiğini, yaşamaya başladığını bir göstergesi de aynı zamanda. Bakalım nedir? Burada aldığın işaretlere de çok dikkat et. Yani evren sürekli bizimle konuşur. Kariyer hayatınla ilgili çok fazla aldatıldığını, çok fazla kırıldığını ve bu yüzden kalp bölgen, hatta kalp çakranda sıkıntılar olduğunu gösterdi Oğlak Burcu. Özellikle iş hayatınla ilgili, tabii bu aşk hayatınla ilgili de yaşadığın sıkıntılar olabilir ama iş hayatınla ilgili aldatılma, kandırılma, yarı yolda kalma, dolandırılma, alacaklarının verilmemesi varsa eğer burada para konularında alacaklarının sana geleceğini ve artık o hayatının içinde bulunan hani karanlık, yani karanlıktan artık çıkmak var. Suların hayatına durulmaya başlaması var. Sevgili Oğlak Burcu, yani akış bu şekildeydi arkadaşlar. Çok da güzel geldi açıkçası. Peki bakalım arketipten gelecek olan mesajlar nelerdir? Oğlak Burcu arkadaşım için gelecek olan mesaj nedir diyelim. Çocuk ve doğa, olumlu nitelikler, hayvanlarla arkadaşlık, doğa ruhlarıyla iletişim. Bu çok güzel bir bağlantı, çok güzel bir akış. Sistemden sana böyle bir şey yüklenecek. Zaten hani biz her engeli aştığımızda, her fark edişimiz açıldığında, her şey o kadar çok hassas ki ve bize bir his daha gelir. Bir farkındalık daha gelir. Hani ne diyorum yorumlarda da her zaman, yani insan var, insancık var. Her gördüğümüz insan da değil. Kötülük yapan kimse insan değildir zaten arkadaşlar. Ya burada oğlaklarda ben farklı bir fark ediş aldım. Farklı bir noktaya geçmek. Peki bunun gölge tarafı nedir? Düşmemen gereken hal ve tutum nedir? Neticede kaç kişi izleyecek videoyu arkadaşlar? Herkes bir değil ama çok şükür şu ana kadar bana denk gelen arkadaşlarım her zaman iyi niyetli insanlardı. Hani insanız, neticede hata da yapabiliriz. Şimdi burada gölge taraf nedir dediğimde hayvanları, insanları ve çevreyi taciz etme eğilimi. Bu düşmemen gereken bir hal, bir tutum diyelim. Ayrıyetten burada şöyle bir mesaj var. Şimdi sen hayvanlarla arkadaşlık, doğa ruhlarıyla iletişim. Yani burada bir hassasiyetin artacak. Bu çok güzel. Aynı zamanda bazı oğlaklar bunun için savaş verebilirsiniz. Ne bileyim işte biri hayvanlara, doğaya zarar veriyordur. Sen korumayı üstlenirsin. Öğretmen sevgili Oğlak Burcu. Olumlu nitelik, bilgi, deneyim, beceri veya bilgeliği iletme yetisi. Burada bazılarınız öğretmenlik yapmaya başlayabilirsiniz. Kendi mesleğinizi ya da alanında uzman olduğunuz şey neyse bunu artık öğretmeye başlayabilirsiniz. Dersler vermeye başlayabilirsiniz. İşte etkinlikler yapabilirsiniz. Atölyeler açabilirsiniz, bilemiyorum arkadaşlar. Böyle bir etkiden bahsetti ve burada hani artık bildiklerini, öğrendiklerini açığa dökme, ortaya çıkartma durumları var. Peki bunun gölge tarafı nedir? Düşmemen gereken hal ve tutum nedir diyelim. Öğrencileri manipüle veya taciz etme, olumsuz özellikler veya yıkıcı beceriler öğretme. Buna dikkat et. Eğer etrafında bu tarz insanlarla, yani bu güzel mesajın o gölge tarafını kullanan kişilerle karşılaşırsan da orada göstermen gereken tepkiyi göster diyor sevgili Oğlak Burcu. Melek kartından bakalım. Ve aşk. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşka ve sevgiye güven dedi. Her şey güzel kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal.